Selahaddin Eyyubi 88 yıl Haçlı esareti altında kalan, Kudüs'ü fetheden, Müslümanların saygı duyduğu komutan, Sultan Alparslan'ın ve Nureddin Zengi'nin yapamadığını yapmıştı. İlk önce Şii Fatımileri yıkmış, daha sonra da Kudüs'ü fethetmişti. 1138 yılında Bağdat'ın kuzeyindeki Tikrit şehrinde dünyaya gelen Selahaddin Eyyubi'nin babası Necmettin Eyyub idi. Necmettin Eyyub, İmadeddin Zengi'nin hizmetindeydi. Oğuzların Afşar boyundan olan İmadeddin Zengi, Büyük Selçukluların son zamanlarında Musul valiliğine atanmış ve burada Zengiler devletini kurmuştu. Onun El Cezire ve Suriye'yi fethetmesiyle Zengiler geniş sınırlara ulaşmıştı. İmadeddin Zengi, Urfa Haçlı Komutanlığını ve Şam Atabeyliğini kendine tabi kılmıştı. Fakat onun Caber kuşatmasında şehit edilmesi düşmanlarını harekete geçirdi. Papalık onun ölümü üzerine Doğu Akdeniz'deki şehirleri geri almak için 2. Haçlı Seferi'ni başlattı. İmadeddin Zengi vefat ettiğinde Selahaddin Eyyubi 8 yaşındaydı. Atabeyliğin başına geçen Nureddin Zengi onu himayesine aldı. Nureddin Zengi, Anadolu Selçuklu Sultanı II. Mesud'un kızı ile evliydi. Hadis ve fıkıh eğitimi görmüş olan Nureddin Zengi, Orta Çağ'ın en parlak simalarından biriydi. Haçlılarla mücadelesinde 50'den fazla Haçlı şehrini Zengilere katmıştı. Zengilerin bu fedakarlıkları sonucu Haçlılar daha da ileriye gidememişti ve Nureddin Zengi Haçlıların korkulu rüyası haline geldi. Nureddin Mahmud Zengi'nin 3 büyük hayali vardı. Birincisi, Müslümanları birleştirip İttihadı İslam'ı kurmak, ikincisi Kudüs'ü fethetmek, üçüncüsü ise İstanbul'u fethetmekti. Bu sırada Şii Fatımi devleti son demlerini yaşıyordu. Ülkedeki iç çalkantılar bitmek tükenmek bilmiyordu. Fatımilerin başında Adud Didinillah adında 12 yaşındaki bir çocuk oturuyordu. Devleti onun yerine vezirler yönetiyordu. Fatımilerin zayıflığından faydalanan Haçlılar saldırıya geçmişlerdi. Bunun üzerine Şiiler Sünnilerden yardım istediler. Nureddin Mahmud Zengi bu yardım teklifini geri çevirmedi ve komutanlarından Esedüddin Şirkuh'u Mısır'a gönderdi. Esedüddin Şirkuh, Selahaddin Eyyubi'nin amcasıydı. Şirkuh, Haçlıları Mısır'dan temizledi ve Fatımi sarayına vezir oldu. Fakat 2 ay 5 gün sonra aniden vefat edince yerine yeğeni Selahaddin Eyyubi geçti. Selahaddin Mısır'dayken Şiileri devlet kademelerinden uzaklaştırmış, yeni medreseler ve yeni kurumlar açmıştı. Fatımi bürokrasisini kademeli olarak tesviye etmişti. Nihayetinde 1171 yılında Fatımi devletine son verdi. Hutbe Abbasi halifelerine okundu. Böylece Mısır, Suriye ve Hicaz Nureddin Zengi'nin egemenliğine girmiş oldu. Selahaddin Eyyubi, Şii Fatımileri yıktığından Sultan Alparslan'ın yapamadığını yapmıştı. Sultan Alparslan Fatımileri yıkacaktı ki Roman Diyojen'in üzerine gelmesiyle
geri çekilmek zorunda kalmıştı. 1174 yılında Nureddin Mahmud Zengi Şam kalesinde aniden vefat etti. Nureddin Mahmud Zengi, Hazreti Ömer ve Ömer bin Abdülaziz'den sonra en adaletli kişi olduğundan El Melikül Adil diye anılmıştı. Allah kendisine rahmet etsin. Nureddin Zengi'nin ölümünden sonra devlet parçalara bölündü. Haçlılar bunun üzerine Şam'ı işgal etti. Bunun üzerine Zengiler Selahaddin Eyyubi'den yardım istedi. Selahaddin'in gelmesi üzerine Haçlılar geriye döndü. Şam şehri ise Selahaddin Eyyubi'nin eline geçti. Selahaddin Zengilere Halep'in geri verilmesini istedi. Bunun üzerine Zengiler Selahaddin'i engellemek için harp ilan etse de başarılı olamadılar. Halep'i kuşatan Selahaddin Eyyubi şehri ele geçiremeden Şam'a döndü. Böylece bu sefer sonucu Eyyubiler kuruldu. Selahaddin Eyyubi komutan olarak çıktığı seferden bir sultan olarak geri dönüyordu. Eyyubi sultanlığı bu seferin ardından Abbasiler tarafından resmen tanındı. Selahaddin Eyyubi ise Abbasi halifesine bağlılığını bildirdi. Selahaddin Eyyubi'nin şimdiki hedefi ise rüyası Kudüs'ü Haçlıların elinden almaktı. Onun iki hayali vardı. Birincisi Zengileri toparlamak, ikincisi de Kudüs'ü ve Haçlıların diğer elindeki şehirleri fethetmekti. Haçlılar 1099 yılında Kudüs'ü aldıklarında Müslümanları kılıçtan geçirmiş, Kubbetü's Sahra'nın üstüne büyük bir haç dikmişlerdi. Ayrıca Mescid-i Aksa'nın etrafından dolanarak oradaki Müslümanları da katletmişlerdi. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetmek istiyordu. Öyle ki ne zaman bir mecliste muhabbet açılsa Selahaddin bir şekilde konuyu Kudüs'e bağlıyordu. 1177 yılında Haçlılar Remle'de Müslümanları katletmesi üzerine Selahaddin Eyyubi harekete geçti. Selahaddin Eyyubi Haçlılarla savaşmadan önce ganimet ve esirler elde etmişti. Ayrıca Remle ve Yafa'yı ele geçirmişti. Fakat cüzzamlı Kudüs kralı 4. Baudin Selahaddin'in peşindeydi. Selahaddin ve 26 bin kişilik ordusu yorgun ve dağınık bir biçimdeyken aniden saldıran Haçlılar Selahaddin'in ordusunu ikiye yarıp iki ayrı çembere almışlardı. Gece çökünce Selahaddin Eyyubi canını güçlükle kurtarıp kaçırtmıştı. Selahaddin Eyyubi'nin bir oğlu Montkisart Muharebesi'nde vefat etmişti. Cüzzamlı Kudüs kralı 4. Baudin ise 16 yaşında büyük bir zafer kazanmıştı. Montkisart Muharebesi Selahaddin Eyyubi'nin yenilgisiyle sonuçlanmış ve Selahaddin Eyyubi'nin öldürüldüğü dedikoduları Mısır'da yankılanmıştı. Kral 4. Baudin ise Kudüs'ün koruyucusu diye anılmıştı. 1179 yılında Selahaddin Eyyubi ve Kudüs kralı arasında Merç Uyum Muharebesi yapıldı. Bu muharebenin kazananı Selahaddin Eyyubi olmuştu. Haçlılar baskın yapmak istese de Eyyubiler baskınlara karşı dayanıklı olduğundan mağlup edildiler. ...1182 yılında Selahaddin Eyyubi ve 4. Baudin arasında barış anlaşması yapıldı.
Bu anlaşmaya göre Müslümanların canına ve malına zarar verilmeyecek, ayrıca Haçlıların da canına ve malına zarar verilmeyecekti. Cüzzamlı Kral Reynald de Chaltion'un cezalandırılmasını istedi. Barış döneminde Selahaddin Eyyubi Ermeni ülkesine saldırarak burada zaferler elde etti. Nurettin Mahmud Zengi'nin oğlu İsmail 20 yaşında zehirlenerek vefat edince Selahaddin Eyyubi Halep'i Eyyubilere katarak fethetmişti. Müslümanlarla yapılan barış dönemi 3 yıl kadar sürmüştü. Cüzzamlı Kudüs Kralı 4. Baudin 1185 yılında hayatını kaybedince yerine geçen Lübnanlı Gay anlaşmayı bozduğunu bildirdi. Bunun üzerine Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü almaya gideceğini söyledi. Bunun üzerine Müslümanlar Selahaddin'in ordusuna doğru koşmaya başladı. İki ordu Hıddin köyü önünde karşı karşıya geldi. Haçlılar Hıddin'e gelene kadar su imkanı bulamamışlardı. Tek çare Selahaddin'in ordusunu yarmaktı. Selahaddin ordusunu yarmak istese de başarılı olamamışlardı. Sonrasında ise Müslümanların hilal taktiği yapması ile Hıddin muharebesi Selahaddin Eyyubi'nin zaferiyle sonuçlanmış oldu. Kudüs Kralı Lübnanlı Gay olmak üzere birçok kişi esir düşmüştü. Tapınak şövalyeleri ve hospitaller öldürülmüştü. Selahaddin Eyyubi bu muharebeden sonra Kudüs'ü kuşatmıştı. Müslümanlar surları mancınıklarla dövdüler. Nihayetinde Haçlılar Kudüs'ü Selahaddin Eyyubi'ye vermesiyle Kudüs Selahaddin Eyyubi'nin tarafından fethedildi. Kudüs komutanı olan İbelinli Balyan, Selahaddin Eyyubi ile barış imzalamış, Selahaddin Eyyubi ise Haçlıların güvenle Sur şehrine gidebileceklerini söylemişti. Selahaddin Eyyubi ve ordusu Mescid-i Aksa'nın etrafına cuma günü gelerek buradaki domuzları dışarı çıkarttılar. Kubbetü Sahra ilk önce temiz su ile yıkandı, daha sonra da üzerindeki haç çıkartılıp yerine hilal yerleştirilmişti. Kudüs'ün fethedildiği haberi Papa'ya ulaşmış ve Papa 8. Gregorius 3. Haçlı seferini başlatmıştı. Ayrıca Avrupa'da harp masraflarının ödenmesi için Dime Saladine yani Selahaddin Öşürü adında bir vergi yasası çıkarılarak bu vergiyi ödemeyenlerin dinden aforoz edileceği açıklanmıştı. Haçlı ordularından Almanlar karadan, Fransızlar ve İngilizler ise denizden yola çıkmışlardı. Bu eşi benzeri görülmemiş bir büyük Haçlı seferi olmuştu. 1190 yılında Alman İmparatoru Frederick Barbarossa Göksu Nehri'nde boğularak can verdi. Arslan yürekli Richard Kıbrıs'ı Fransız İmparatoru olan 2. Philip de Akka'yı eline geçirmişti. Selahaddin Eyyubi ilk başta Akka'nın ele geçirilmesini önemsememişti. Fakat çok geç kalmıştı. Akka'ya geldiğinde ise Akka Haçlıların eline çoktan geçmişti. Haçlılar ise Selahaddin'in gözü önünde Müslümanları katletti. Bunun üzerine Selahaddin de onlara karşılık vererek Haçlıların gözü önünde Haçlı esirlerini katletmişti. Selahaddin Eyyubi, İngiltere Kralı Arslan yürekli Richard ile Arsuf önlerinde savaşsa da mağlup olmuştu. Richard savaştan sonra Yafa, Remle ve Aşkelon'u ele geçirdi. Selahaddin, Richard'ın ele geçirdiği Remle ve Yafa'yı ele geçirse de Richard,
Yafa'yı tekrardan eline geçirmişti. Sonunda Selahaddin ve Richard barış anlaşması yaptılar. Böylece 3. Haçlı Seferi son bulmuş, Aşkelon ise Selahaddin'e geri verilmişti. Arslan yürekli Richard 3. Haçlı Seferi boyunca hastaydı ve ülkesine dönmek istiyordu. Fakat Selahaddin buna her seferine engel oluyordu. Kardeşi John isyan etmişti İngiltere'de. 3. Haçlı Seferi son bulunca Arslan yürekli Richard ülkesine geri dönmüştü. Avrupalılar ise 3. Haçlı Seferinden bir müddet sonra 4. Haçlı Seferini başlatacaklardı. Selahaddin Eyyubi 3. Haçlı Seferi'nde Richard'a yenilmesine rağmen Kudüs'ü Haçlılara teslim etmemiştir. 3. Haçlı Seferi'nin nihayete ermesinden kısa bir süre sonra Selahaddin Eyyubi 4 Mart 1193 yılında Şam'da vefat etmişti. Selahaddin Eyyubi, Hadimül Haremeyn unvanını kullanan kişi olmuştu. Allah kendisine rahmet etsin. Selahaddin Eyyubi'nin türbesi Şam'dadır.